Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıvı yağ ile hazırlayabileceğiniz efsane çıtır çıtır bir börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 6 bardak unu aldım. Ortasını havuz şeklinde açtım. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra göz kararı olacak şekilde biraz su ekledim. Tuzu güzelce karıştırdıktan sonra alttan un alarak yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başladım. Azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 2,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Sizler daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Suyu azar azar eklemeye özen gösterin. Hamuru yoğurma kabında bir süre yoğurup toparladıktan sonra masada da 5-6 dakika kadar hamurumu yoğuruyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru masada yeteri kadar yoğurduktan sonra buzdolabı poşetine alıyorum. 15 dakika kadar dinlendiriyorum. 15 dakika dinlenen hamurumu poşetin içerisinden çıkartıyorum. Hamurumu ilk etapta yuvarlak bir forma getiriyorum. Hamur poşetin içerisine girdiği zaman kendini çok güzel bir şekilde salıyor. Kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Hamurumu toparladım. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Ben bu hamurdan 6 tane gözleme, diğerlerini bu şekilde börek olarak hazırladım. Hızlı bir şekilde bezelerimi hazırladıktan sonra dinlendirme yapmadan direkt olarak bezelerimi bu şekilde hazırladım. Bezeleri elimle bu şekilde biraz büyüttükten sonra borcamın içerisine 1 bardak sıvı yağını döküyorum. Sıvı yağını döktükten sonra hazırladığım hamurlarımı sıvı yağına buluyorum. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurların hepsini bu şekilde sıvı yağına buladıktan sonra üzerini streçle kapatıp 1,5-2 saat kadar dinlendiriyorum. Eğer isterseniz akşamdan da aynen bu şekilde hazırlayıp üzerini güzelce streçle kapatıp buzdolabında sabaha kadar dinlendirebilirsiniz. Sabah kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bezeleri bu şekilde sıvı yağına buladım. Üzerini streçle kapatıp 1,5 saat kadar dinlendiriyorum. Hamurlar dinlenirken bu arada iç malzemesini hazırlamaya başladım. İç malzemesi için 6-7 adet patatesi bu şekilde haşlıyorum. Patateslerim biraz büyük olduğu için ortadan ikiye bölerek daha hızlı bir şekilde haşlanması için bu şekilde hazırladım. Patateslerim haşlandıktan sonra tavamın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekledikten sonra 2 adet orta boy soğanımı küçük küçük doğradım.
Soğanlar pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Soğanlarımı pembeleşinceye kadar kavurdum. İstediğim yumuşaklığa geldikten sonra 2 tatlı kaşığı kadar pul biber, 1 tatlı kaşığı kadar da karabiberimi ekliyorum. Göz kararı olacak şekilde tuzunuzu ayarlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Baharatları kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra bir kenarda ezmiş olduğum patateslerimi ekliyorum. Patatesleri ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra bir kenarda soğuması için bekletiyorum. İç harcını soğuk olarak kullanacağız. İç harcının soğuması için kenara aldım. 2 saat kadar dinlendirdiğim hamurumu masaya alıyorum. Masayı güzelce sıvı yağ ile yağladım. Bu arada borcamın içerisinde döktüğüm yağdan kullanıyorum. Başka yağ kullanmadım. Toplamda 1 bardak kadar yağı tamamen kullandım. Hamuru bu şekilde açmaya başladım. Hamuru açarken kenar kısımlarından çekiştirerek hamuru büyütüyorum. Hamuru açarken ufak tefek yırtılmalar olabilir. Kesinlikle önemli değil. Zaten katlayacağımız için o şekilde yırtılması hiç sorun olmayacaktır. Sadece elinizden geldiği kadar ince açmaya dikkat edin. Hamuru yağlı tutmaya dikkat edin. Hamur çok fazla kurursa piştiği zaman kat kat ve tel tel olmayacaktır. Bu arada ben hamurları çok fazla dinlendirmediğim için hamurları bu şekilde pasta tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açtım. Bir kenarda bekletiyorum. Hamuru ilk aldığım büyüklüğe gelinceye kadar açtıktan sonra sizler de kenarda bekletebilirsiniz. Üzerini buzdolabı poşetiyle kapatmayı unutmayın lütfen. Hamuru bu şekilde büyütüyorum. Daha sonra katmer katlar gibi bu şekilde katladıktan sonra iç harcını koyuyorum. İç harcını koyduktan sonra çok fazla sıkıştırmadan rahat bir şekilde sarıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Hemen hızlı bir şekilde bir tane daha gösteriyorum. Bu arada ben sıvı yağ ile hazırladım. Dilerseniz tereyağı ile de hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Daha önceden tereyağı ile hazırlamıştım. Bu videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka link bırakacağım. Dilerseniz orayı tıklayarak tereyağlı olarak hazırladığım tarife de kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. 1 adet yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı kadar sütü ekledikten sonra iyice karıştırdıktan sonra böreğimin üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra böreğin üzerine ben susam serptim. İsterseniz bu şekilde sade olarak da pişirebilirsiniz. Böreğimi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Börekler fırından çıktı. Gerçekten mükemmel oldular. Çıtır çıtır oldular. Tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Sizler böreğin güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.